Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, tabii çok güzel bir manzaranın önünde sizlerle buluşmaktan da ayrıyetten mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar, altta görüyorsunuz Gmail adresimi. Bana her konuda buradan ulaşabilirsiniz. Bunu da ilaveten bildirmiş olayım değerli kardeşlerim. Geçen sezon, 2 takımımız da, çok iyi, mücadeleler verdiler. İkisi de 4'er kupayla kapadı. O yüzden, çok fazla bu geçen sezonla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi, bugün kadro ekranından gene tabii, gideceğiz ama, bugünkü konumuz çok farklı olacak değerli arkadaşlarım. Özellikle, mail yoluyla veya, işte, sosyal, platformlar diyeyim, sosyal platformlar üzerinden bana ulaşan çok sayıda arkadaşım oldu kısa süre içinde. Özellikle, bazı şikâyetler var, bazı sıkıntılar var. Ben de, bu videomda, biliyorum ki yani bütün tabii dünyadaki, Top 11'la ilgili ne kadar kanal varsa hepsini, Top 11'ın takip ettiğini biliyoruz. Türkiye'deki kanalları takip ediyor. Dolayısıyla ben de, bu videoda onlara tercüman olmak istedim. Arkadaşlar, bu videonun linkini ben özellikle mail olarak Top 11'a göndereceğim. Ayrıyeten oyun içinde biliyorsunuz destek bölümü de var. Destek bölümünden de linki paylaşacağım. Bazı, şeyleri de onlara aktarabilmek adına. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlarımızın en çok, sorduğu sorulardan bir tanesi algoritmanın maçlara etkisi. Yani, abi, diyorlar ki yani algoritma maçlara çok fazla etki ediyor. Arkadaşlar bakın ben şimdi yayıncı kimliğimi bir yana bırakıyorum. Oyuncu kimliğimle, cevap vermek istiyorum buna. Doğru. Ben de yaşıyorum arkadaşlar. Yani benim de zaman zaman başıma geliyor, takımlarımda başıma geliyor. Algoritma, etkisi çok fazla. Biz bununla ilgili çok evvel bir video yapmıştık aslında. Ama, işte, gün geldi yine bizi, yaptığımız videonun konusuyla alakalı haklı çıkardı değerli arkadaşlar. Yani, bunda, biraz daha, iyileştirmeyi bekliyorlar. Yani algoritmanın daha az etki etmesini bekliyorlar. Daha adaletli bir, maç, düzeni, talep eden arkadaşlarım çok sayıda var. Dolayısıyla ben de buradan Top 11'a sesleniyorum. Biraz daha lütfen algoritmanın etkisini azaltın. Maçlarda biraz daha, etkisi az görülsün diye, arkadaşlarımın da sesini duyurmuş olayım. İkinci konu arkadaşlar, dengesiz maç eşleştirmeleri. Bakın bu da çok önemli. Yine yayıncı kimliği bir yana bıraktık. Kullanıcı kimliğimle cevap veriyorum. Eee, Çok haklılar arkadaşlar. Yani dengesiz maç eşleştirmeleri özellikle, son dönemlerde bir hayli fazla. Arkadaşlarım da yani bana ulaşan, kullanıcılar, bana ulaşan dostlarım da özellikle diyor ki, "Abi" yani atıyorum tabii, rakamları, şey yapıyorum, 100-110'luk bir takımımız var. Karşımıza 170-180'lik rakip çıkıyor. Yani bununla nasıl bir baş edeceğiz? Nasıl, bununla mücadele edeceğiz? Çok haklılar. Yani kazanamayacağınız bir, maça çıkmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tabii insanların, bu konuda şevki de kalmıyor. Yani, insanların bu konuda, rahatsızlıkları var. Değerli Top 11, yöneticileri ve, oradaki, emek veren insanlar için, bunu duyurmuş olayım. Artı tam tersi, çok kuvvetli, takımlardan da birkaç kişiden bana, aynı, şey geldi, sıkıntı geldi. Tamam bizim takımlarımız kuvvetli. Zaman zaman bizden çok çok düşük rakiplerle oynuyoruz ama algoritma öyle bir onlara, etki, veriyor ki karşımızda 200'lük bir rakiple oynarmış gibi bir hava, ortaya çıkıyor.
Bu da evet, bu da bir, serzeniştir arkadaşlar. Bunu da buradan dile getirmiş olayım. Yani bu eşleştirmelerde biraz daha, adil olunabilirse, bence kullanıcılar da daha mutlu olacaklardır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bir başka şikâyet, FET maçlarında. Federasyondaki, bağlı olan arkadaşlar da diyor ki, ev sahibi takımları FET, maçlarında, yani federasyon maçlarında çok destekliyor algoritma. Ben de yaşıyorum, ben de yaşadım. Evet, yani eskiden bir oran daha azdı. Algoritmanın etkisi daha azdı. Şimdi biraz daha fazla oldu. Bunu da kabul etmek lazım. İnşallah Buna da bir, yani, buna da bir çözüm bulabilirler veya buna da bir iyileştirme getirirler diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımın da reklam izleme sorunları, bu arada ufak ufak notlarım var değerli kardeşlerim. Onlara da tabii göz ucuyla bakmaya çalışıyorum. FET maçlarında ki şeyi değerlendirdik. Reklam izleme sorunu, bağlantı ve donma vs. var diye şikayet eden, kullanıcı dostlarımız da var. Evet arkadaşlar, zaman zaman, reklamlarda sıkıntı olabiliyor. Hani, ben, kendi açımdan çok fazla yaşamadım ama yaşayan arkadaşlarım da var. Tabii ki, yani, bu oyunu oynayan insanlar çok fazla reklam izlemek zorunda kalıyorlar. Materyal toplamak için, dolayısıyla maç öncesinde destek almak için, vs. vs. Bağlantı ve donmalarda, bağlantı, sıkıntısı ve donma olayları yaşandığı zaman da bazı şeyleri tamamlayamayabiliyorlar. Bu da, lütfen, Nordeus Top 11 yetkililerine, bir, çağrımız olsun. Bunu da, göz önüne alırlarsa seviniriz. Arkadaşlar bunların haricinde sizlerin de, aklına gelen, yorumlarda yazmak istediğiniz bir şeyler varsa tabii ki yazabilirsiniz. Şimdi kadro ekranından başladık. Bir de denge olayıyla ilgili sıkıntılar, bana iletiliyor arkadaşlar. Denge olayı, şöyle ki, ya, şimdi ben, kendi açımdan, söylemek gerekirse denge olayını olumlu buluyorum. Çünkü eskiden biliyorsunuz, bazı yüksek ölçekli takımlar defansa ve kaleciye hiç önem vermez. Orta sahada çok kuvvetli oyuncular, forvette, hücum hattında yani üçüncü bölge oyuncuları çok kuvvetli olurdu. Şimdi tabii denge olayı geldikten sonra bu biraz daha değişti. Yani, dolayısıyla ben dengeyi çok olumsuz bulmuyorum. Ama denge olayından, dolayı, muzdarip olan arkadaşlarım da var. Yani buna tabii ki ben ne cevap vereceğim bilmiyorum ama dolayısıyla Eee, yani denge olayının biraz daha böyle, esnetilmesinden yana olan yüksek ölçekli takımlar için gelen mesajlar aslında bunlar. İşin doğrusunu konuşmak gerekirse onların da, bu vesileyle, eee, dile getirmiş olalım değerli arkadaşlar. Dediğim gibi, bakın tekrar mail adresim altta görünüyor. İstediğiniz şekilde, istediğiniz konuda bana ulaşabilirsiniz. Zaten, sosyal, platformlar üzerinden de gelen, ııı, ulaşan arkadaşlarım var ama mail yoluyla da ulaşmak isteyen her tür sorundaki arkadaşlarım için de bunu şey yapabiliriz. Arkadaşlar bu sene, böyle bir düzen oynuyoruz. 3-1-4-1-1 Oktay Team olarak söyleyeyim. 9.9 dengemiz var. Yani zaten dengedeki en büyük şey nedir? Biz bunun videosunu da yapmıştık biliyorsunuz. Dengedeki şey, oyuncuların yıldız güç seviyelerinin birbirine yakın olması. Yani birbirleri arasında çok büyük farklar olmamasını sağlamaktı. Esas amaç buydu zaten, dengedeki. Buna göre de tabii insanlar bazı şeyleri bir daha gözden geçirmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bence olumsuz bir durum değil diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.